Genellikle üst segment araçlarda bulunan Homelink özelliği garaj kumandanızı yanınızda taşımadan kumanda sinyalini Homelink beynine tanıtarak otopark, garaj veya herhangi uzaktan kumandalı bir sistemi bu panel ile araç içerisinden kontrol edebilirsiniz. Ben de Sunroof projesinde üst kapağı tasarlarken orta kısmına eklediğim Homelink panelini garajımın kurulmasıyla aktif ederek bu sistemin aracımda sadece görsel olarak durmasının önüne geçmek istedim. Projenin detayına bakacak olursak aslında bu Homelink panellerinin hepsi 315 frekansındaki kumandaların sinyallerini öğrenerek sistemleri çalıştırmaktadır. İşte asıl sorun burada patlak verip Avrupa ve bizim ülkemizdeki garaj kapılarının hemen hemen hepsi 433 MHz ile çalışmaktadır. Frekanstaki bu farklılıktan dolayı da bu sistemi doğrudan kullanmak imkansız olabiliyor. Garajımda bulunan kepenk sisteminin de sürekli kumandadan açmak zor geldiği için altyapısını kurduğum Homelink sistemini birazdan anlatacağım yöntemlerle aktivasyonunu yapacağım. Detayları anlatmadan önce hali hazırda daha önceki projelerimde aracıma eklemiş olduğum pusulalı ayna projesinde de dahili olarak Homelink mevcuttu. Bunun sistemi de 315 MHz olduğu için proje aşamasında 433 MHz'e çevirmeyi o videomda detaylıca anlatmıştım. Altyapı hazır olduğundan alıcının kumanda tanıtma düğmesine basarak doğrudan aynadaki Homelink butonuyla garaj kapısını kontrol edebilmekteyim. Homelink panelinin aktivasyonu için ise benzer işlemler yapılacak olup modülün kapaklarını açarak içindeki devre kartına ulaştığımızda düğmelere basıldığında görseldeki pedlerde 1.3 volt gerilim olduğunu gözlemledim. Buradaki ufak voltajı kullanarak elimde gördüğünüz 433 MHz'lik universal vericiyi sisteme dahil ederek çıkışı uygun hale getirmeyi düşündüm. Bu verici devresi çok uygun bir meblağa temin edildikten sonra biraz yapısını inceleyecek olursak 2 adet artı ve eksi besleme pinleri ile 4 adet eksi tetiklemeli 4 farklı sinyal üretebilen pin girişleri bulunmaktadır. Bu pinlere uygulanacak olan eksi sinyaller ile 433 MHz frekansında çıkış sinyalini alıcı tarafa tanıttığımız zaman teorik olarak bu iş olacak gibi dursa da öncesinde bu modülü Homelink sistemindeki düğmelere entegre etmek gerekiyor. Panelde tespit ettiğim pinlerden gelen ufak voltajı 3 adet BC337 transistör ile anahtarlayarak sinyal vericisini eksiyle tetikletmek için gördüğünüz bu şemayı oluşturdum. Şemaya göre en küçük boyutlarda olacak şekilde transistör ve kabloları ile uygun bir antenimizi de uzun menzil için vericiye lehimledim. Anten kısmını kısa devre olmaması adına makaronlayıp devreyi de güzelce bantla izole ederek koruma altına aldım. Homelink anakartının üzerindeki buton pedlerine transistörün kabloları ile şase ve 12 volt hatlarını da lehimleyerek uygun bir boşluğa sorunsuz şekilde yerleştirdim. Kutusunu güzelce kapatıp masada ufak bir test yapmak için kumanda tanıtma düğmesine basarak yeni vericimizi alıcıya tanıtmış oldum. Her şeyin sorunsuz çalıştığını görünce paneli araca montajlayıp basit ama kullanışlı bir fonksiyonu daha aktif etmenin mutluluğuyla yeni projelere yelken açıyoruz.